Arkadaşlar şu an karantina döneminde çoğumuz bugüne kadar sorgulamadığımız şeyleri sorgulama fırsatı bulmuşuzdur diye umuyorum. Arda'nın videoları benim zaten güncel olarak çok aklımı meşgul eden alanlardaydı ve bunu nasıl çeşitlendirebiliriz diye düşündük. Her seferinde bir videonun üzerine aynı konuyla ilgili kendi yorumumu katmak istediğimi fark ettim. Bunu şöyle farklı bir şekilde yapacağız. Pek çoğunuz kendisinin de bahsettiği gibi kitap okumak istiyor ve okuyacak zamanı ve konsantrasyonu bir şekilde bulamıyor. Ben bulabiliyorum ve size anlatacak enerjiyi de bulabiliyorum. Dolayısıyla okuyamadığınız bazı kitapları anlatmak istiyorum, özetlemek istiyorum. Altını çizdiğim yerleri kolay bir şekilde aktarmak istiyorum. Genelde zaten okuduğum konular çok eş zamanlı olarak Arda'nın da konuştuğu konulara tekabül ediyor. Onu fark ettim. Elimde 3 tane kitap var mesela. Bir tanesiyle başlayacağım şimdi. O da Aşk ve İrade, Rollo May'in. Birinci bölümden başlıyorum. Birinci bölüm şizoid dünyamızla alakalı. Burada yazarın şizoid olarak bahsettiği insan toplumla bağlarını koparmış, insanlarla ilişkilerini koparmış, bir şekilde bir kayıtsızlık ve ilgisizlik halinde kendini korumaya almaya çalışmış bir birey. Ve aslında hassas bir birey. Kayıtsızlık durumu aşk için ve gerçek bir insan teması için duyulan özlemin aslında maske olarak toplumda yansıtılması ve çok fazla insan, yani özellikle İstanbul'da yaşayanlar bilir, bu durumdan müzdarip olduğunu düşünüyorum. Çok fazla insanın kayıtsız takılmaya çalıştığını düşünüyorum. Duygulardan korkmaktan, dolayısıyla incinmekten korkmaktan ve aslında temelde yatan bir aşk isteği arzusundan ve bunu nasıl handle edeceğini bilememekten kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi Anthony Storr'un kitapta tam olarak tanımı soğuk, ilgisiz, kibirli, insanlardan kopuk, bastırılmış bir aşk özlemi çıkarmış bir maske demiş. Sevilmez olduğu kanısında olan bu insan genelde yapılan eleştirilerin hepsini kendine alıyor ve aşağılandığı duygusunu hissediyor dışarıdan gelenlerle. Bu tip insanların çok fazla olduğunu farkındayız bence. Bunun nedenlerine geleceğim. Ve toplumda aşk ve iradenin nasıl, zaten kitabın kapağı da aşkı neden kaybettik ve neden bulamıyoruz? Aşk çok insanın kafasını kurcalayan bir konu. Ben de bu konuda çok okumalarımı yaptığım için, içimde güzel cevaplar bulduğum için artık bu ilişkileri iyi halledebildiğimi düşünüyorum. Şimdi burada adam eskiden yazmış ama hala bu konular çok güncel. O yüzden tarih vermiyorum ve günümüze hitap ediyormuş gibi. İlk baştan alıyorum anlattıklarını birinci bölümde. Kaygı dönemlerinde insanlar birbirlerine sarılarak hisleri aşk olmasını dileyerek yaşıyorlar. Ve insanlar tercih yapmaktan kaçınıyor. Çünkü elindekini kaybetmek istemiyor. Kendini güçsüz buluyor, yeterince cesaret edemiyor. Dolayısıyla bu dönemlerde insanlar tamamen aşk olmasa bile bir şeylere tutunma ihtiyacı duyuyor. Belki sizin de başınıza gelmiştir koronada artık kimde kapalı kaldıysanız. Bu olmadığında şöyle bir his var. Kim olduğumu bilsem de önemsiz çünkü ben insanları etkileme yetisinden yoksunum gibi bir his olabiliyor insanlarda. Ve bunun sonrasında kayıtsızlığa bir korunmak için fakat kayıtsızlığın yani aslında bastırılan duyguları çözmek için olmasından mütevellit şiddete kadar yolu var. Şiddeti de özellikle anlatıp inceleyeceğim. Bu nedenlerden sebep olan şiddeti. Şimdi bu raddeye nasıl geliniyor? Şizoide, nevrotiğe doğru adım adım insanlar nasıl gidiyor? Bu eskiden bir ara aşık olanlar, yani hala aslında günümüzde öyle, bir şey başarmış gibi hissediyorlar. Kendilerini üstün görüyorlar. Hayatta yapılması gerekeni yapmış gibi hissediyorlar. Dolayısıyla bunu yaşayamayanlar kendilerini eksik buluyorlar ve bunun tatminsizliğini yaşıyorlar. 3 faktör: boşanmaların artması, edebiyat ve sanatın çok fazla aşkı dillere düşürmesi ve basitleştirmesi, aynı zamanda çok kolay ulaşılabilen cinsellik sonucunda, üzüldüm, sonucunda bu aşk gitgide bir türlü ulaşamadığımız böyle bir hayal ya da çok zor bulunacak bir şey konumuna geliyor. Evet, az önce bölündüğüm için biraz gerildim. Dolayısıyla gergin bir yerden devam ediyorum konuyu anlatmaya. Ulaşılamama durumu ve insanların zaten kendi içinde hobilerinin eksik olmasından, kendilerini keşfetmemiş olmalarından, hiçbir sorunlarını tam olarak çözmemiş olmalarından dolayı bir yalnız kalamama durumu var. Ve bunun kurtuluşu en kolay ne? Aşkın en kısa yoldan simülasyonu ne? Cinsellik. Cinsellik zaten çok kolay elde edilebilen bir şey günümüzde.
Adam akıllı aşkı yaşayamayan herkes vuruyor cinselliğe yokluğundan dolayı. Bununla da yetiniyor. Çoğu hatta yani bununla okey. Bence en acı olan bunu yeterli bulan kesim. Geçiyorum. Bir sürü dergide işte tekniğinizi geliştirin, aşk teknikleri, cinsellik teknikleri, seks teknikleri ile batı pornosu pompalanıyor. Yani benim deyimimle hiç alakası olmayan bir şey olayın özüyle ve paylaşımla. Dolayısıyla bir şeyde ne kadar ararsanız çözüm yolunu aslında o kadar uzaklaşıyorsunuz. Çünkü oralarda değil, yanlış yerde aranan her şeyden uzaklaşırsın source, kaynağından. Pardon. Bu insanların eskiden beri alışkanlığı yollarını kaybedince daha hızlı koşmak. Dolayısıyla yanlış istikamete doğru koşuyoruz. Böyle bir sorunumuz var toplumca, hatta dünya üzerinde. Eskiden soru şuydu. Bir tane mantıkla karar verilir. Bu kararı gerçekleştirmek için çünkü aşk ve irade. Dolayısıyla şimdi iradeden bahsedeceğiz. Bu verilen kararı gerçekleştirmek için gereken irade orada zaten var kabul edilir. Fakat şu anda günümüzün yeni sorunu karar vermeye nasıl karar vereceğiz? Ne konuda karar alacağız? O ya irade zaten yok, kalkmış durumda. Bu da bozuk irade olarak, çağı olarak adlandırılıyor. Leslie Farber tarafından. Şimdi bu her tarafından dediğim insanı tanımıyorum ama yine de isimlerini vereceğim. Günümüzün temel patolojisinin iradenin başarısızlığı olduğunu düşünüyor. Buna çok katılıyoruz, değil mi? Arda da zaten bundan bahsetmişti. Ahlaki bir arayış içindeyiz şu an. Yani ya daha doğrusu arayışımız şu anda ahlaki boyutta olmalı. Bu da doğru kaynağını bulmak. İçimizde bulacağız onu. Dışarıda bulamadığımızı bahsettik. Devamlı bir şeylerle bölüneceğiz belli ki. Nevrotiğe doğru nasıl evriliyoruz diyorduk. Dünya ile karşılaşma anında insan ya kendisinin ona yetemediğini ya da dünyanın ona yetemediğini hissedince bazı sorunlar çıkıyor. İnciniyor bir yerde. Orada bazı bireyler daha hassas. Bunları çözemiyorlar. Çözemediklerinde eğer bu üretime kayabilirse, sanatçı üretime kayamazsa nevrotik şeklinde oluyor. Kişilik bozukluğu olan kişiler. Benim de var mesela. Yani bunlar iş, din ve eğitimle kendilerine bir çıkış bulamadıkları noktada topluma uyum sağlayamama ya da sağlamama durumunda sıkıntı yaşıyorlar. Özgünlüğü ve potansiyeli yüksek insanlarız biz sanatçılar. Bu dertlerimizi önce bireysel bir çaba yapmamız gerekiyor. Çünkü bireysel olarak kendini halletmeye çalışırken çok daha bigger scale, büyük çerçevede bir sürü şey çözümlüyorsun aslında ve beklediğinden daha derine iniyorsun bazı konularda. Yani bunun üzerine gidilmesi lazım bu sorunların. Çünkü yoksa psikoza kadar yolu var. Onu da sonra sosyoz diye açıklayanlar. Oraya da geleceğim. Not aldıysam geleceğim, almadıysam gelmeyeceğim. Sanatçılar deneyimlerini olumlu bir şekilde diğer insanlara akıtarak bu durumu çözebiliyorlar. Nevrotikler de akıtamıyorlar. O yüzden akıtamadığınız her şeyi akıtmaya odaklanın eğer iç sıkıntınız varsa. Bunu üretime dökün. Çözümü bu özetle. Çünkü otorenk, bak bu tanımı aşırı sevdim. Bütün çatışmalarını sanatta dönüştüremeyen sanatçılara nevrotik tanımı koyuyor ve Fransızca artiste manqué diyoruz buna. Çok hoşuma gitti. Şu anda bu teknolojide de artan bir süreç. İletişimimiz neredeyse yok edildi ve koronada daha da kötü. Tamamen teknolojiye kaldık. Dolayısıyla bütün bu sorunlar çok daha yükselecek farkındaysanız. Kayıtsızlık da olabilir ya da tam tersi olabilir. Bence tam tersine doğru nasıl olacağını çözmek hepimiz için çok iyi olur. Biraz oradan buradan yaptım, oradan buradan yapmayayım, devam edeyim sıralı. Sanatçılar Herbert Reed ya da Reed, çünkü bilemiyorum kökenini, araştırmayacağım. Diyor ki sanatçının olayı ırkın gelecekteki zaten psikozlarını ve sorunlarını önceden haberci olmak. Biz daha erken ayan kısmız. Şu dönemde de herkes ayacak zaten ya da şu dönem belki de o beklenen gelecekteki dönem ve bizim önceden hissettiğimiz sıkıntılar herkesin evde kalmasıyla beraber bütün topluma yayılacak. Çünkü kaçamıyorsunuz. Kendinizden kaçamıyorsunuz. Kendinizi bugüne kadar hallettiyseniz ne mutlu. Halletmediyseniz hiç geç kalmadınız ama hemen başlayın. Van der Berg bütün psikolojik sorunların kültürdeki sosyal ve tarihsel değişimin ürünü olduğunu düşünüyor ama Rollo May bizim yazarımız buna böyle katılmıyor. Bu Rollo May 3'e bölüyor bunları. Bunlar da biyolojik, bireysel, tarihsel ve sosyal. İnsan doğası değişmez, toplum değişir diyen Van der Berg o yüzden psikoz değil sosyoz demeliyiz diyor mesela. Halbuki yeni terimler devamlı üretmeye çalışmak aslında zaten bir şeyleri açıklayamadığımız eksik duygular kalmış demek yani. Ona da terim bulalım, buna da terim bulalım gibi durumlar var ama çok basit olay. Tanımı bulamadım. Kayıtsızlığın doğuşu ve duygulanımsızlık, boşluk ve hiçlik hissi hepimizde hakim olan yer yer. Bu güçsüz hissetmekten kaynaklanıyor. Güçlü hissetmenin yolu da tabii ki
kendimizi güçlü bir insan kılmakta nasıl kılabiliyoruz, nasıl kılabildiğimize geliriz. Apatos yani apati bu kayıtsızlık durumu. İstifini bozmama, etkilenmeme, bu dışarıdaki işte kayıtsız takılanlar aslında en güçsüzlerimiz aramızda ve kendilerini korumaya çalışıyorlar. Çünkü duygu yaşaması zor bir şey. Özellikle aşk yaşaması çok zor bir şey. Aşkı ben sadece ve sadece güçlü insanların yaşayabildiğini zaten biliyorum. Siz de bilin. Nasıl diyeyim? Güzel bir şekilde sokulmamış aşk adı altında yapılan şeylerden bahsetmiyorum. Orası zaten şiddete vuruyor ne yazık ki. Kayıtsızlık içinde yaşamak insanı şiddete itiyor. Bir şeyleri gösterememek. Ben bir tepki alayım. Nasıl olursa olsun bir tepki alayım. Sevgi alamıyorsam nefret alayım. Çok sevilemiyorsam bari çok nefret edeyim. Ya bu çok üzücü bir durum olmakla beraber yine insanın kırılganlığından gelen bir durum. Kişi başkasını etkileyemediği yana ona gerçekten dokunamadığında şeytani bir gereksinim olarak adlandırılmış kitapta bu şiddet durumu. Yeni dünyamızda normallik ne? Soğukkanlılığını korumak, cinsellikte kendini tam vermemek, cinsellikte kendini vermeyerek iç merkezini koruduğunu sanmak diyorum. Çünkü yani gelebileceğin noktayla bulunduğun nokta karşılaştırıldığında çok yine üzücü bir tablo var. Özellikle bizim jenerasyon için. Bunu bence sadece entelektüeller ve ego problemini halletmiş insanlar o güzel halini yaşayabiliyor ve çok azız. Yani ben kendi kendime yaşayamayacağıma göre çok azız. Ama kendi kendine olmakta da bir sorun yok. Tekrar diyoruz ki il vaut mieux d'être seul que mal accompagné. Yani kötü bir company'dense tek olmak her zaman daha iyidir. Yeter ki kendinizi sevin. Okumak istediğim iki yeri vardı. Onları okuyayım. İç boşluğun tanımını okuyorum. Bir kişinin kendi hakkındaki uzun dönemde birikmiş kanaatinin, yani deneyimini yönlendirebilen ya da başkalarının ona karşı tutumlarını değiştirebilen veya çevresindeki dünyayı istenen sonuca verecek şekilde etkileyebilen bir varlık gibi davranamamayacağı kanısının sonucudur. Bu nedenle günümüzde pek çok kişide olan derin bir umutsuzluk ve boşunalık duygusu kapılır. Ah, okuyalım. Anlıyorsunuz değil mi? Ve kısa zamanda istediği ve hissettiği hiçbir şeyi değiştiremeyeceği için istemekten ve hissetmekten vazgeçer. Kayıtsızlık ve duygu eksikliği aynı zamanda kaygıya karşı birer savunmadır. Bir de sonunu okuyacağım. Kayıtsız birey, aşk ve iradenin geri çekilmesi, onların önemli olmadığı demeci, sorumluluğun ertelenmesidir. Kayıtsızlık, stres ve kargaşa zamanlarında gereklidir ve günümüzdeki uyaran miktarlarının çokluğu bir stres biçimindedir. Fakat kayıtsızlık, normal şizoid tavrın tersine boşluğa götürür ve kişinin kendini savunabilme, hayatta kalabilme yetisini azaltır. Kayıtsızlık terimiyle açıkladığımız durum, ne kadar anlaşılır olursa olsun, kayıtsızlığın baş kazazedeleri olan aşk ve iradeye yeni bir temel vurmak da şarttır. Gitgide artan teknoloji ve şu anki izolasyonla bunları nasıl yapacağız? Onu ben bilmem.